Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bu cümle kulağınıza tanıdık geliyor, değil mi? Ama ya bu sadece koca bir yalandan ibaretse? Ya aslında kahvaltının önemine dair inancımız 10 yıllardır süren bir pazarlama aldatmacasının eseri ise? Tarihe döndüğümüzde kahvaltının bu denli kutsanmadığı dönemler vardı. Orta Çağ'da sabah yemek yemek açgözlülük sayılırdı. Osmanlı'da saray mutfağı bile sabah öğününü atlar, öğleyle başlardı güne. Peki bu nasıl oldu da değişti? Yanıt basit. Endüstriyel devrim ve gıda devleri, özellikle 20. yüzyılın başında gibi şirketler, tahıl gevrekleri satmak için dev reklam kampanyalarına girişti. Gazetelerde, dergilerde, radyolarda, doktorlara raporlar yazdırıldı. Bilimselmiş gibi gösterilen verilerle. Kahvaltı yapmazsan hastalanırsın fikri pompalandı. Aslında bu bir bilinç inşasıydı. Bir alışkanlık yaratma süreci. Ve bu süreçte sağlık kaygısı yalnızca bir araçtı. Amaç, her sabah yeni bir ürün satmak. Televizyon ekranlarında görürsün. Uzmanlara göre kahvaltı yapmayan çocukların akademik başarısı düşüyor. Altında parlak logolu bir marka, arka fonda gülümseyen bir çocuk ve süte batırılmış şekerli tahıl. Bu bir bilgi midir? Yoksa bir kurgunun yeniden sahnelenmesi mi? Modern çağda bilim ile reklam arasındaki sınır silikleşti. Kahvaltının en önemli öğün olduğuna dair birçok araştırma, tahıl şirketleri tarafından fonlandı. General Kellogg's, Nestle. Bu devler sadece ürün üretmedi, alışkanlık üretti. Laboratuvarlara girdi, akademik yayınlara sızdı. Sağlık kurumlarını fonladı. Ve sonuç, kamuoyunun gözünde bilimsel bir gerçekmiş gibi sunulan bir tavsiye. Kahvaltı yap ama unutma. Bilim, kimin finanse ettiğine göre şekil değiştirir. 1970'lerde yapılan bazı araştırmalar, kahvaltının sağlık üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemsiz olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak bu tür yayınlar ya bastırıldı ya da dikkate alınmadı. Medya ise halkı sorgulatmadı. Yalnızca iletti. Çünkü medyada aynı masada oturuyordu. Daha çarpıcı bir örnek, Amerikan Diyetisyenler Derneği'nin 90'lı yıllarda yayımladığı, birçok rehberin arkasında şekerli kahvaltılık gevrek firmalarının bağışları vardı. İçeriği hazırlayan uzmanlar bağımsız mıydı? Hayır. O uzmanlar aslında şirketlerin danışmanlarıydı. Ve biz bu uzmanlara güvenmeyi öğrendik. İçten bir ses, doktor diyorsa doğrudur. Ama ya doktor da sistemin içindeyse, ya bilim sandığımız şey aslında kurgulanmış bir pazarlama planının parçasıysa? Bugün hala pek çok okulda öğrencilere sabah kahvaltısı dağıtılıyor. Sütlü mısır gevreği, kutulanmış meyve suları, şeker yüklü çörekler. Peki bu gerçekten beslenme mi? Yoksa yeni nesle henüz farkında bile olmadan bir alışkanlık mı kazandırılıyor? Bu noktada şunu sormalıyız. Alışkanlıklarımız bize mi ait? Yoksa çok önceden tasarlanmış, ince ince örülmüş bir senaryonun figüranları mıyız? Kahvaltı gerçekten bir sağlık gerekliliği miydi? Yoksa bir pazar stratejisi mi? Tarih bize her zaman gerçeği fısıldar. Ama kulak veren azdır. 20. yüzyılın başlarında kahvaltı, özellikle de tahıl bazlı ürünler, Batı dünyasında birdenbire kutsal bir ritüel haline getirildi. Ama neden? Bunun ardında çok güçlü bir sanayi vardı. Tahıl devi şirketler, gıda reklamcılığı, beslenme bilimi adı altında yürütülen PR kampanyaları. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde General Kellogg's gibi dev firmalar sadece mısır gevreği satmakta kalmadılar. Sabah aç karnına bu ürünleri tüketmenin zorunlu ve sağlıklı bir alışkanlık olduğuna toplumu ikna ettiler. Ama bu fikir nereden çıktı? 1900'lerin başında doktor, sindirimi kolay, et içermeyen ve ruhu arındıran bir kahvaltı geliştirmek istedi. Mısır gevreği doğdu. Fakat zamanla bu sağlıklı seçenek, kar getiren bir propaganda aracına dönüştü. Devasa reklam kampanyalarıyla kahvaltı yapmazsan beynin çalışmaz, çocuklar mutlaka süt ve tahılla güne başlamalı gibi cümleler halkın bilinçaltına kazındı. Burada devreye medya girdi. Gazetelerde, televizyonlarda, okullarda kahvaltı yapmazsan başarısız olursun mesajı bilinçli şekilde işlendi. Hekimler, diyetisyenler, hatta devlet politikaları bile bu rüzgara kapıldı. Çünkü bu sadece bireysel bir alışkanlık değil, ekonomik bir zincirin dişlisiydi. Her sabah okula gitmeden önce tahıl gevreği yiyen milyonlarca çocuk, her paketin arkasında dönen milyarlarca dolar. İşte en önemli öğünün ticari yüzü. Gerçek şu, bu söylem bir inanç değil, bir plandı. Kahvaltının bir alışkanlık haline getirilmesi, sabah saatlerinde ürün satmayı garanti altına alıyordu. Bir davranış oluşturuldu ve bu davranış alışverişe dönüştü, sonra da bu davranış bilimsel, bir gerçekmiş gibi sunuldu. Peki ya bilim ne diyor? Gerçekten sabah uyanır uyanmaz vücuda karbonhidrat yüklemek sağlıklı mı? Yoksa bu, insülin seviyelerini dengesizleştirip açlık döngüsünü daha da mı artırıyor? Bu soruların yanıtı bir sonraki sahnede. Ama şimdilik şunu unutma, her sabah aç karn, buna bir şeyler yemen gerektiği fikri, senin kararın değildi, sana yutturuldu. Ama işin asıl çarpıcı tarafı burada başlıyor. Kahvaltı, sadece sabah rutininin bir parçası değil.
bilinçli bir kültürel mühendisliğin ürünüydü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'da büyük reklam şirketleriyle dev gıda üreticileri el ele verdi. Savaşın ardından kalan propaganda teknikleri artık yeni bir cepheye yönelmişti. Mutfaklarımıza, çocuklara kahvaltı yapmazsan büyüyemezsin denildi, annelere sorumlu bir ebeveyn sabah kahvaltısını asla atlamaz mesajı aşılandı. Ama gerçek şu, bu kampanyaların hiçbirinin ardında tarafsız bilimsel çalışmalar yoktu. Aksine, finanse edilen araştırmaların çoğu, doğrudan tahıl ve şeker şirketleri tarafından yönlendiriliyordu. 1960'larda yapılan bir araştırma, kahvaltılık gevreklerin obeziteye neden olduğunu ortaya koyduğunda, bu rapor kamuoyuna açıklanmadı, bastırıldı. Yerine daha fazla reklam, daha fazla renkli kutu ve daha büyük vaatler geldi. Kahvaltının kutsallaştırılması sadece bir pazarlama başarısı değildi. Bu aynı zamanda davranışsal kontrolün de bir biçimiydi. Sabahın erken saatinde aynı gıdaları tüketmek, işe gitmeden önce kahveni ve gevreğini almak. Bu seni öngörülebilir, düzenli ve kontrol edilebilir hale getiriyordu. Ve işte tam da bu yüzden kahvaltının en önemli öğün olduğuna dair söylem sorgulanamaz bir dogmaya dönüştü. Kimse sabah açlık hissi duymasa bile kahvaltı yapmadan çıkılmaz kuralına boyun eğdi. Bu durum bireyin kendi bedenini dinleme kapasitesini bastırdı ve onun yerine dıştan gelen mesajlara kulak vermesi gerektiği öğretildi. Kahvaltı bir ihtiyaçtan çok bir inanca dönüştü. Bir tören halini aldı ve sen farkında olmadan her sabah bir ritüele dahil oldun. Kimin yönettiği belirsiz bir inanca, ne zaman başladığını bile bilmediğin bir davranışa ve bu davranış seni değil, onları zengin etti. Günümüz insanı, bilgiden çok bilgi kirliliğinin içinde yaşıyor. Özellikle sağlık ve beslenme söz konusu olduğunda, her kafadan bir ses çıkıyor. Kahvaltıyı atlama, metabolizman yavaşlar. Sabah ilk iş olarak karbonhidrat al, yoksa beynin çalışmaz. Ama dur, bu kimin sesi? Bilimin mi? Yoksa başka çıkarların mı? Son yıllarda yani aralıklı oruç kavramı, bu yalanların üstündeki örtüyü araladı. 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yemenin, hücre yenilenmesinden yağ yakımına kadar sayısız fayda sağladığı, artık onlarca bilimsel makaleyle doğrulandı. Ve dikkat et, bu sistemde sabah kahvaltısı yok. Peki neden bu sistem ana akımda hala sağlıksız gibi gösteriliyor? Çünkü bu sistemin içinde ürün yok. Yani süt yok, mısır gevreği yok, portakal suyu yok, sanayi yok. Yani para yok. Sağlık dergileri yıllarca kahvaltı metabolizmayı başlatır dedi. Ama metabolizma bir motor değil ki. Uyandığın anda zaten devrede. Vücudun sabah hormonlarını salgılıyor. Kanın dolaşımda, hücrelerin iş başında. Bu doğal sürece senin bir kase şekerli gevrek sokman gerekmiyor. Bir başka yalan da şu, kahvaltı yapmazsan gün boyu enerjin düşer. Bilim aksini söylüyor. 2020'de yayınlanan bir araştırmada, kahvaltı yapmayan bireylerin enerji düzeylerinde, istatistiksel olarak, anlamlı bir düşüş olmadığı tespit edildi. Hatta bazı katılımcılar, konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu belirtti. Çünkü vücut, besine değil dengeye odaklanır. Kahvaltı, bir öğün olmaktan çok bir alışkanlık haline geldi. Ve alışkanlıklar, sorgulanmadığında en tehlikeli bağımlılıklara dönüşebilir. Sabah uyanınca tok olsan bile kendini zorla yemeğe itiyorsan, o yemek senin değil, sen onun esirisindir. Gerçekle kurgu arasındaki sınır silikleşti. Medya, reklamlar, eğitim sistemleri, hepsi birer araç. Peki kimin aracı? Psikolojik harp teknikleri artık sadece savaş alanında değil, sosyal medyada, dizilerde, haber başlıklarında, mesajlar, nöropazarlama, sessiz manipülasyonlar. Bunlar rastlantı mı? Yoksa modern dünyanın görünmeyen silahları mı? Soru şu, bir şey düşündüğümüzde, gerçekten biz mi düşündük? Algılarımız yönlendiriliyor, tercihlerimiz tasarlanıyor. Ne izlememiz gerektiği, ne öfkelenmemiz gerektiği bile önceden programlı. Geriye bir tek şey kalıyor. Gerçekten kimin kontrolündeyiz? Düşüncelerimiz ne kadar bize ait? Yoksa başkalarının eklediği kodlarla mı şekilleniyor aklımız? Bugün bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Ama aynı hızda başkaları da bize ulaşıyor. İzlediğimiz bir video, algoritmaların sessiz dokunuşuyla inançlarımızı bile yönlendirebilir. Zihin kontrolü artık bağırmıyor, fısıldıyor. Her tesadüf gibi görünen içerik, bizi bir yöne çekiyor. Ve biz, farkında olmadan başkasının senaryosuna oynuyoruz. Replikler hazır, sadece oyuncular değişiyor. Bir gün sosyal medyada gezerken, aynı şeyleri düşünen insanlarla karşılaşırsanız, ne kadar da rastlantı. Algoritmalar sizi sadece izlemekle kalmaz. Sizi bir fikre yönlendiren içerikleri seçerek zihninizi, artık siz değil, sizin yerinize düşünen bir sistem vardır. Sizi daha fazla katılım sağlayacak fikirlerin içine çeker. Radikal bir, sahte bir video ya da yalnızca öfke uyandıracak bir başlık. Zihin bu şekilde programlanır. Bu bir tür dijital yankı odasıdır. İçinde sesiniz yankılanır. Ama duyduğunuz şey aslında ait değildir. Düşünceleriniz ait gibi görünür ama kökeni siz değilsinizdir artık.
Peki kahvaltı gerçekten en önemli öğün müydü? Yoksa sadece iyi pazarlanmış bir yalan mıydı? Gerçeği bulmak cesaret ister. Videoyu beğen, abone ol, yorumda fikrini bırak. Çünkü bir sonraki yalanı birlikte açığa çıkaracağız.